Sakın izlemeyin. TRT vergi, bandrol, pay vesaire adı altında bizden aldığı paralarla platform kurmuş, dizi çekmiş. Yetmemiş, bunu da paralı izletiyor. İzlemeyin. Başrol adam eski sevgilisini dövmüş. İzlemeyin. Tabii platformunda yayınlanıyor. İzlemeyin. TRT dizisinden ne bekliyorsun kardeşim? İzlemeyin. Afişini bile beğenmedim. İzlemeyin. Senaristinin adı Sümeyye'ymiş. Bir de türbanlıymış üstelik. İzlemeyin kardeşim. İyi eleştirenlere kulağınızı kapatın. Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp izlemeye başlayın. Çünkü bir başladığınızda sonuna kadar ekran karşısından ayrılamayacaksınız. Çünkü alışılmış kalıpların dışına çıkan özgün ve derin bir dizi Gassal. Önceleri en işlek caddelerde, sokaklarda, hastane çıkışı otobüs beklediğimiz durakların billboardlarını kimsenin cevaplamak için can atmadığı şu soru süsledi. Ölünce beni kim yıkayacak? Tabii ardından linçler de başladı. Sabah 6'da işe gidiyorum. Gecenin karanlığında bu yazıyı görmek zorunda mıyım? Palyatif bölümünde ölüm kalım savaşı veren hastam var. Ziyaret dönüşü bu yazıyı görmek zorunda mıyım? Küçücük çocuğuma bunu açıklamakta zorlanıyorum. Ölümü hatırlatıyor, anksiyetemi tetikliyor, psikolojim bozuldu, daha neler neler. Sanki insanlara hiç bilmedikleri gayipten bir ayet indirildi, yeni ölüm diye bir oluşumun, kavramın farkına vardılar. Aynı insanlar hastane ziyareti dönüşü gıybetlerine devam etmiyor. Psikolojisinin bozulduğunu iddia ettikleri çocukları bol adam öldürmeli, bilgisayar oyunları oynamıyor, işe giden adam ticarette hilelerine devam etmiyor, herkes bir cam fanusunda yaşıyor. Dizinin 6. bölümünde eleştirilere cevap vermek istercesine bir bölüm var. Çocukların güvercini ölünce babaları da derin uykuda diyerek ölüm gerçeğinden çocukları uzaklaştırıyor. Baki başta kızsa da çocuklar daha da üzülmesin diye yalanla ortak oluyor. Bölüm sonunda ise hakikat ne kadar yıkıcı olsa da onunla yüzleşmek gerektiğini idrak edip gerçeği söylüyor. Çocuklarla birlikte güvercini gömüyor. Öncelikle dizinin PR çalışmasını yapan ekibi tebrik etmek gerekiyor. Hem çok riskli hem de çok kurnazca ve bugüne kadar denenmemiş bir metot. Strateji bizce baştan yanlış olsa da çünkü depresifte, dolayısıyla hem ön yargıyla yaklaşanlar oldu, hiç şans vermedi, hem de genel izleyiciye hitap etmiyordu. Fakat konu dikkat çekmek, konuşulmak, merak unsurunu ön plana çıkarmaksa bunu başardılar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz, linç tutar gibi pek de haz etmediğimiz fakat ülkemizde tıkır tıkır işleyen reklam prensipleri burada da işledi ve amacına ulaştı mı? Ulaştı. İnsanlar linçleyince beklenen oldu ve hem çok izlendi, konuşuldu hem de etkileşim aldı, editlendi. Bir de bizim insanımız arabesk sosları pek seviyor. Tepki göstermesine rağmen merakına yenik düşüp izlemeye başlayıp açılış sahnesinin ölü yıkama olduğunu görüp bu yüzden kapatanlar da olmadı değil. Dizinin senaryosu Sümeyye Karaaslan kaleminden ki iyi bir çıkış yakaladı. Yönetmen koltuğunda ise İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi komedi ağırlıklı yapımlardan tanıdığımız Selçuk Aydemir ve onun değişmez başrol oyuncusu Ahmet Kural. Bu ikiliyi sürekli komedide görmeye alıştığımız için sağlam bir ters köşe olmuş, iyi de olmuş. Her biri 30 dakikalık 10 bölümden oluşan tabii platformu dizisi neredeyse bir film gibi. Dizi komedi mi, dram mı kısmı bile başlı başına tartışılır. Orta şekerli diyebiliriz. Dram daha ağır basmakla beraber kara komedi, absürt komedi tarzıyla harmanlanmış. Yabancı yapımlarda zaman zaman görsek de yerli bir yapımda ilk kez karşılaştığımız ciddi olunması amaçlanan bir anın istenmeden komik hale geldiği nar terimi de bolca kullanılmış. Bizim toplumumuzda hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp ölümü aklına bile getirmeyen bir kesim var ne yazık ki. Bu yüzden aynı binanın mezarlığa bakan evleri tercih edilmiyor, kiraları daha ucuz. Halbuki Mevlana Hazretleri Şebi Arus'a yani düğün gecesine benzetiyor. Birçok Allah dostu ölüm rabıtası yapıyor. Yabancılarda bile Memento Mori felsefesi moda olmuş durumda. Hz. Peygamberimizin ise sık sık hatırlamamızı tavsiye ettiği ölümü yazı olarak bile görmek bu kesimin epey canını sıktı. Halbuki ölüm hayatın tam içinde. Tıpkı gece gündüz gibi biri olmadan diğeri nasıl olmuyorsa ve kuşun uçmak için nasıl ki iki kanada da ihtiyacı varsa işte öylece yaşamla iç içe kol kola birbirini tamamlayan bütünün parçaları. Nasıl ki her mezarlık girişinde her nefis ölümü tadacaktır yazısını görüyorsak, her gün camilerde ölen kişilerin salasını duyuyorsak, demek ki bazı gerçeklerden gözümüzü çevirerek, kulağımızı kapatarak ya da yok sayarak kurtulamayız. Aksine olanı olduğu gibi kabullenip yolumuza devam etmeliyiz. Tıpkı kahramanımız Baki gibi. Baki, kalıcı, ölümsüz anlamına gelir. İşi gücü, varlığı ölü yıkamaktan müteşekkil birine Baki adı vermek de güzel bir detay olmuş. Ana karakterimiz Baki, orta yaşlarda bir gassaldır. Baki'nin hayat tarzını özetleyen iki kavram vardır. Yalnızlık ve duygusal yalıtılmışlık. Yalnızdır çünkü anne, baba, kardeş, eş, çocuk, yakın akraba hiç kimsesi yoktur. Yalıtılmıştır çünkü insanların yapmak için pek de can atmadığı mesleği hayatının merkezidir. Özetle Baki'nin hayatı işinden ibarettir. Tabi bir de onlar hancı, diğerleri yolcun evinden gelen cenazeler ve cenaze sahipleri. Bunun tek istisnası Ahmet ve ailesidir. Baki'nin hayatı bir element olsaydı bu şüphesiz bir zamanlar akışkan ve sıvı olan suyken
donmuş ve katılaşmış buz olurdu. Baki'nin kalbi de, duyguları da, hayatı da donuk ve tek düzedir. Sabah kalk, cenaze yıka, evine dön, gündüz kuşağı programı izle, yat, sonra yine aynı şeyler, birbirini tıpatıp aynısı günler. Baki mutsuz bir adamdır. İşin daha da kötüsü mutsuz olduğunun farkında bile değildir. Öyle alıştığı için bir süre sonra durumu ona normal geliyor. Kendi tabirince mutsuz olduğunu anlamak için bir dönem mutlu olması gerekiyor ki bir mukayese yapabilsin. Üstelik kendisini de sevmiyor. Halbuki başkalarından ilgi ya da sevgi bekliyorsak önce biz kendimize borçluyuz bunu. Kendisini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Donmuş hayatına devam ederken hayatının ritmini değiştiren, ruh dünyasında fırtınalara sebep olan çok küçük önemsiz bir olay yaşanıyor. Bir gün mezarlıkta bir grup genç oyuncak bıçakla ona şaka yapıyor. Bu tatsız şakadan sonra sanki her gün ölüyü yıkayan, ölümle iç içe yaşayan kendisi değilmiş gibi şu gerçekle yüzleşiyor. Bir gün herkes ölecek ve bu herkesin içinde ben de varım ve benim bir hazırlığım yok. Ben tüm kasabayı elden geçiriyorum ama peki ben kimin elinden geçeceğim? Yılların ölü yıkayıcısıyım, sıradan bir yıkanma istemiyorum diyor ve bunun için aday arayışına giriyor. Ölülerden korkan çırağı bu iş için uygun değil. Önce cenaze aracı şoförü Nazım'ı gözüne kestiriyor. Tabi Nazım'ı yıkamak da ona nasip oluyor ve anlıyor ki bu işler planla programla değil nasiple oluyor. Kimin önce gideceğini de sadece Allah biliyor. Bu kez üzerine ölüm korkusu çörekleniyor ve her patlama sesinden irkiliyor. Zaten Baki'de ciddi anlamda takıntılar mevcut. Misal Ahmet defalarca denese de Ahmet'in bebeğine dokunamıyor. Belki de sürekli ölüye dokunan ellerle hayat dolu bir bebeğe dokunmak istemiyor. Cenaze, defin, teneşir, kabristan işleri Baki'ye olduğu kadar seyirciye de pek çok şey öğretiyor ve bazı gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Yaşarken etrafı kalabalıklarla çevrili, mafya babasının gömülürken yanında kimsenin olmaması oldukça ironikti. Anlıyoruz ki etrafımız ne kadar kalabalık olursa olsun ölüm tek kişilik ve yalnız gidilen bir yol. İnsanlar bize en fazla kabristana kadar eşlik edebiliyor, hatta bazen etmiyor. Hepimiz de ölünce en az Baki kadar yalnız kalacağız ve giden de geri gelmiyor. Ve bazen daha cenaze kalkmadan en yakınlarımız miras veya kendi derdine düşebiliyor ve bizi milisaniyede unutabiliyor. Dizi boyunca alışveriş yaparken rahat bırakmayan yapışkan personel eleştirisini, basit bir soruyu bile uzatıp sonunda hiçbir sorunu çözemeyen operatör sorununu, kasa ürünü diretmesini, kızlardaki sabıkalı erkek tercihini, hava parası, kredi çekme meselesini, emlakçı uyanıklığını, ebeveyn sorumluluklarını, kadın ve erkeğin aile içi rollerini, son dönemin modası bilinçli çocuk yetiştirmek, cenaze evinde yemek dağıtılması sorununu, ki yasını yaşaması gereken yerde yemek derdine düşmeleri gibi toplumsal sorunların sosyolojik gözlemlerin eleştirisi yapılıyor. İnsani olarak da küsmenin diliye özgü olduğunu, ölümün bütün küslükleri, kin, öfke gibi dünyevi hisleri yok saydığını, çünkü ölen insanın dünya ile işinin bittiğini, şeker gibi küçücük şeyleri gözümüzde nasıl da büyüttüğümüzü, ölüm gerçeğinin bir tokat gibi yüzümüze vurduğunu, her ölümün ani olduğunu, oraya kimsenin hazırlıklı gitmediğini, hayatta her şeyin bir çaresi olduğunu, fakat ölümün olmadığını, vaktin diriye kıymetli olduğunu öğreniyoruz. Gerçek yasın şık takım elbiselerle, sosyal medya paylaşımlarıyla yaşanmadığını, acının bile samimi olanın makbul olduğunu hatırlatıyor. Baki bu adına yaşamak değil de ömür doldurmak denilen rutinlerini öyle benimsemiş ki bütün ömrünü böyle de geçirse bir anormallik olduğunu farkına varmayacak. Misal en yakını Ahmet'in evlen baskılarına bile kocasının cenazesine terliklerle gelip ağıt yakan kadına baktığında aklına yatıyor. En azından arkamdan ağlayan biri olsun diye görücüye gitmeyi kabul ediyor. Yani evlilikten anladığı ve beklentisi bu. Yine yalnızlığını bile kaza geçirdiğinde hastanedeyken diğer kazazedelerin ailesinin, eşinin, sevgilisinin gelmesiyle fark ediyor. Dizi bize bir yandan cenazem kalabalık olsun, diğer yandan ben öldükten sonra tüm dünya toplansa ne önemi var ikilemini yaşatıyor. Cenazesi en kalabalık olan en çok sevilen midir? Ya da öldükten sonra gösterilen sevginin bize bir faydası var mıdır? Ya da mezarımızın manzaralı olmasının bir önemi var mıdır? Gibi soruları tek bölümde sorgulatıyor. Belki sosyal bir insan değil, çevresi de işi dolayısıyla mecburiyetten görüştüğü insanlarla sınırlı. Kalabalıklar içerisinde yalnız bir adam. Üstelik bu durumu değiştirmek için bir çabası da yok. Durumu kabullenmiş. Travmatik bir geçmişinin olduğu evden taşınmayı bırakın, evdeki eşyaları bile değiştirmemiş. Dizinin en büyük başarısı bizi insani bir yönden yakalaması. 10 yıldır oğlu kayıp olan Hüseyin amcaya karısının ölümü o kadar da ağır gelmiyor. Çünkü biliyor ki yeri belli. Gidip dua okuyabileceği bir mezarı var. Bu sahne kayıpları olan ailelerin psikolojisini güzel yansıtmış. Bu belirsizlik ölümden bile beter bunu göstermiş. 2011 yılında Japonya'daki tsunami'de kaybolan eşini bıkmadan, usanmadan halen arayan, bunun için 54 yaşından sonra
dalgıçlık eğitimi alan, her hafta sonu dalış yapan Yasuo Takamatsu gibileri anlamamızı sağlıyor. Baki içe dönük, introvert bir kişilik. Sosyalliğe çok yatkın değil. Sürekli üstünden tır geçmiş gibi devasa mental bir yorgunluk içerisinde. Annesinin ölümüyle katılaşmış kalbinin katılığını atabilmesi için bir şey gerekiyor. O da ölüm. Fakat her gün yıkadığı yabancıların ölümü değil, duygusal bağ kurabildiği en yakınlarının ölümüyle oluyor. Aslında Baki'nin sorunu da modern metropol insanının sorunu ile aynı. Yaşamak değil, günlerini tek düze geçirmek, takvimleri devirmek ve tabii öldüğünde de hiç yaşamamış gibi mesaisini bitirmek. Kalıcı bir eser bırakamamak, kendisini bile tanıyamadan göçüp gitmek. Baki'nin hayatı durdurması mümkün değil. O da kendisini durdurmuş. Misal bir saati bile yok. Çünkü onun için zaman bir anlam ifade etmiyor. Her gün, her saat aynı. Dünya dursa da, kredi kartı kullanmasa da, cep telefonu hiç kullanmasa da olur. Bu yüzden kazada bozulunca yaptırmıyor. Çünkü merak edeni, arayan soranı yok. Ekran karşısında Baki'nin yalnızlığını iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bu da yönetmen ve oyuncu ortak çabası uyumuyla oluşmuş. Baki uzaklık zırhıyla insanlara yaklaşıyor. Genellikle ağzına ilk geleni düşünmeden söylüyor. Onu mu dedi, bunu mu demek istedin diye çatışmalar yaşıyor. Ve çoğunlukla alaycı bir üslup, iğneleyici lafını yapıştırıyor. Bu onda savunma mekanizmasına dönüşmüş. Bu yüzden insanlarla iletişiminde ciddi sıkıntılar var, gergin bir ruh hali var. Baki prototipindeki insanlar trafikte selektör yapan adama "ne var be adam" diye tepki gösterenlerden. Halbuki karşısındakini dinlesen belki de farlarının açık olduğunu söyleyecek. Çok küçük noktalara takılıyor, her şeyden en çok da kendisinden şüpheleniyor. Dizinin başından beri Baki'nin kimsesizliğinin altı kalınca çiziliyor. Fakat Baki dizideki tek yakınlarını kaybedince gerçekten kimsesiz kalıyor. Elif hemşire asla çocuğum olmayacak derken birdenbire 3 çocuğu oluyor. Noktalar sürekli değişse de bütün bozulmuyor. Giden her şahıs için yeni bir şahıs doğuyor. Böylece bütün hiçbir zaman bozulmuyor. Dünyaya 3 Baki daha kalıyor. Havuz sahnesi oldukça didaktik. Meşhur meseldir. Hazreti Resulullah aralarında mesafe olan yere 3 çizgi çizer ve bunlar nedir diye soran sahabelere tek tek açıklar. Birinci çizgi insan, ortadaki ecel, sondaki ise emeldir. İnsan emellerine ulaşmadan ecel araya girer. Ahmet ve için tam havuz hayaline kavuştum derken ölümün araya girmesi gibi. Özetle tüm önyargılarınızı bir kenara bırakın. Ahmet Kural Baki'yi resmen yaşamış, bizi de inandırmış. O abartılı mimikleri yok olmuş, sessiz ama derin bir oyunculukla karakterin iç dünyasına aktarabilmiş. Oyunculuğu bu diziyle demlenmiş. Selçuk Aydemir şiir gibi bir sinematografi sunmuş. Bizi adeta Baki'nin iç dünyasına, o kasabaya misafir etmiş. Kasvetli karanlık sahnelerle ölüm kavramını görsel anlatıya dönüştürmüş. Hikayenin duygusunu ışık kullanımı ve sahne tasarımıyla izleyiciye başarılı bir şekilde geçirmiş. Bir parantezle Şahin Kendirici'ye, diziye epey katkı sağlamış. Senarist Sümeyye Karademir'e de tebrikler. Ezbere ve tekrara kaçmamış, farklı bir konu seçmiş. Klasik aşk meşk, töre konak, aşk üçgenleri, holdingler, entrikalar, cinsellik, zengin fakir gibi izlemekten artık bıkkınlık gelen hikayeleri tekrarlamamış, en azından farklı sulara yelken açmış. Dizi sektörü içerisinde farklı bir konuya, farklı bir temaya sahip. Tabii ki dünyada ilk kez işlenmiş, eşi benzeri olmayan bir konu değil. Six Feet Under izleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Aynı şekilde Baki karakteri de Afterlife'daki Ricky Gervais'in oynadığı Tommy karakterinin ruh ikizi, fazlasıyla esinlenme var. Tabii ki hiçbir şey kusursuz değil. Gassal daha iyi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Senaryoda bazı zayıflıklar ve bazı inandırıcılıktan uzak tiyatral diyaloglar var. Kavuklu Pişeker, Hacivat Karagöz tarzı bunlar giderilebilirdi. Misal bazı sahnelerde senarist kör göze parmak yapmasaymış keşke dedirtiyor. Nazım'ın sürekli kanlarından bahsetmesi, havuzla ilgili elektrik muhabbetlerinin sürekli döndürülmesi bir sürpriz bırakmıyor, sonunu baştan haber veriyor. Halbuki dizi izleyicisi için merak unsuru taşıyıcı kolonlardan biri. Bir de bizde dini kaideleri, fıkhi konuları ilmihalden değil de dizilerden öğrenen bir kesim de var. Ölen kadını kocası yıkayabilir. Dizide anlatıldığı gibi nikah düşmüyor. 4 ay 10 günlük iddet müddeti var. Fakat erkek ölü karısını yıkayamaz. Sonuç olarak kimse dünyaya kazık çakmayacak. Ölüm kaçınılmaz son. Emri hak vuku bulunca hepimiz istesek de istemesek de gideceğiz. Rabbim ölümün bile hayırlısını versin. Kendi yatağında ardında kocaman meseleler bırakmadan temiz ve şerefli bir isim ve de sıralı gitmek büyük bir nimet. Ölümümüzle ilgili en büyük meselenin bizi kimin yıkayacağı değil, asıl endişelenmemiz gereken öldükten sonra yaptıklarımızın hesabını nasıl vereceğimiz. Çalıp çırpmadan, insanların kalbini kırmadan, yetim malı yemeden, kul hakkına girmeden şerefli bir hayat yaşayıp hakkın karşısına alnı açık bir şekilde gidebilmek. Bu kadar ölüm gerçeğinden kaçmak yerine mümkünse herkes fırsat buldukça ölüm rabıtası yapıp kendi cenazesini hayal etsin.